Duru Bilim Deneyini sunar. İnsanların hayatını kolaylaştırmak için geliştirilen robotların dünyasına giriyoruz. İnsansı robot Naocan, Rahmi Koç Müzesi'nde konuğumuz oldu. Dans ve müzik dolu dakikalar geçirdik. Dünyanın en büyük elektronik fuarı CES'ten sizin için neler seçtik? Dünden bugüne robotların gelişimi nasıl oldu? Manyetik alanı algılayarak çalışan Hall Effect motoru nasıl yapılır? Hepsi Bilin Deneyinde. Bilin Deneyine hoş geldiniz. Her zamanki gibi Rahmi Koç Müzesi'nden sizleri selamlıyoruz. İlk programımızda elleme bozarsın, dokunma çarpılırsın gibi kalıpları yıkmayı istediğimizi söylemiştik. Sizden gelen videolar da bu amacımıza her gün bir adım daha yaklaştığımızı bize gösteriyor. Gel Aslı, istersen izleyicilerimizden gelen videolara birlikte göz atalım. Can, iki çatalı ucuca ekliyor ve tam ortasına bir kibrit yerleştiriyor. Kibritin diğer ucunu bir bardağın üzerine koyuyor. Yer çekimini ve ağırlık merkezini çok eğlenceli bir şekilde inceliyor. O da ne? Kibriti yakıyor ama ateş bardağın ucuna ulaştığında sönüyor. İlerleyen bölümlerde bunun arkasındaki bilimi sizinle paylaşacağız. Teşekkürler Can. İlk programda bir de robotlardan bahsetmiştik, hatırlarsan Cihan. Evet. Robotlar, yapay zeka, bunlar geliştikçe insanları biraz da korkutmaya başlıyor aslında. İşte insanlar düşünüyor, acaba işimizi elimizden mi alacaklar? Hatta daha da öteye gidip acaba robotlar dünyayı ele mi geçirecek diye komplo teorileri bile üretiliyor. Ya insan anlamadığı şeyden korkuyor. Yapay zeka ve robotları da anlayabilirsek onları insanlığın faydası için nasıl kullanabileceğimizi de keşfedebiliriz. Aslında tarihte de baktığımızda hep böyle olmuş. Sanayi devrimini düşünelim mesela. Sanayi devriminden önce makinelerin yaptığı pek çok işi insanlar elleriyle yapıyorlardı. Buhar gücüyle çalışan makineler keşfedildiği zaman insanlar yine korkmuşlar. Acaba işimizi elimizden mi alacak bu makineler diye. Halbuki buhar makineleri de beraberinde birçok iş alanı yaratmış. Çünkü o buhar makinelerini yapacak insanlara da ihtiyaç doğmaya başlamış. Biz de aslında yapay zeka ve robotları bu şekilde kullanarak dünyadaki büyük problemlere çözüm üretebiliriz. Doğru diyorsun aslında. Bu programda da hep faydalı insan olmayı da vurguluyoruz ki bilimin yanında. Bu faydalı insanların ürettiği teknoloji bilimde yarar getirsin, zarar getirmesin diye. Evet, aynen öyle. Geçtiğimiz ay dünyanın en büyük elektronik fuarı Las Vegas'ta düzenlendi. YGA mezunu Eren de bizler için Consumer Electronics'i ziyaret etti. Gelin şimdi hep birlikte robotların dünyasına girip orada bir keşfe çıkalım. Consumer Electronics, tüketici elektroniği konusunda dünyada düzenlenen en büyük fuar. Evimizde, iş yerimizde kullanacağımız yeni elektronik aletlerin tümü burada tanıtılıyor. Consumer Electronics'te YGA ve Vestel'in görme engelliler için birlikte geliştirdiği ve sensörler bölümünde anlattığımız dünyanın en akıllı bastonu WeWalk'un tanıtımı da yapıldı. YGA mezunları Merve ve Eren WeWalk'un özelliklerini anlattılar. Test edenler ürüne tam not verdi. WeWalk, Nisan ayında Amerika'da kitlesel fonlamaya çıkmaya hazırlanıyor. Fuar, robotların gelecekte ne kadar farklı alanlarda kullanılabileceğini gösteriyor. Robotları üzerine binebileceğimiz ve sizi istediğiniz yere götürebilecek bir valiz, evde canınız sıkıldığında sevebileceğiniz bir evcil hayvan, rehabilitasyon için kullanabileceğiniz bir araç, ev işlerinde size yardımcı olabilecek bir asistan, birlikte oyun oynayabileceğiniz bir arkadaş olarak görebileceğiz. Videoda çok eğlenceli robotlar vardı. Asude, robotların farklı kullanımıyla ilgili sana bir sorum var. Ya zor olmasın ama. Yok, biz hep kolaylaştırıyoruz. Çok kolay bir soru. Zor soru sorabiliyorsun. Tamam, o zaman bu kolay olacak, emin ol. Evlerde kullandığımız ve robot olarak değerlendirilen ilk cihaz nedir? 2000'li yılların başında kullanılmaya başlamış. Şöyle de bir ipucu vereyim. Yani mutfak robotu aklıma geliyor ama olmadığını da tahmin ediyorum. Evet, söylerken, cevap verirken yanlış olduğunu biliyordun zannedersen. Evet, genelde bu soruları biliyorsun izleyiciler doğru cevaplıyor. Onlar bana yardım ediyor. Ben yine izleyicilere sormak istiyorum. Tamam o zaman. Evlerde kullandığımız ve robot olarak değerlendirilen ilk cihaz nedir? Şu an paylaştığımız Instagram fotoğrafının altına doğru cevabı veren 3 kişiye Twin Bilim Kiti hediye edeceğiz. Ben de merakla bekliyorum doğru cevabı. İstersen yavaş yavaş bu haftanın konusu olan robotlara geçelim. Ve konuğumuzu davet edelim. Bu haftanın konuğu bir robot. İzleyiciler şaşırdı. Şaşırmayın. Doğru söylüyor Asude, bir robot. Gelin şimdi Naocan'la çok keyifli bir sohbete geçelim. Mikrofonu düzelteyim ben senin. Evet. Bu arada robotumuza da mikrofonu takalım. Tabii onun da sesi çıksın.
Yönetmenim, isterseniz ben de ses seviyemi arttırabilirim. İsterseniz mikrofonu takmayalım o zaman. Takmayalım, tamamdır. Abi hazır takılmışı varmış zaten, gerek yok. Tamam. Evet. Dikkat edin, ben de kayda başladım, sizi çekiyorum. Biz çekeriz, sen merak etme. 3, 2, 1, kayıt. Bugün İTÜ Bilgisayar Mühendisliğinden Naocan'la birlikteyiz. Hoş geldin Naocan. Hoş geldin. Hoş bulduk Asude, Cihan. Nasılsınız? Biz iyiyiz, çok kibarsın. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hocam çok rahat görünüyorsun şu anda ama ayağa kalkmak ister misin? Yardımcı olayım mı? Teşekkürler Cihan, kendim de kalkabilirim. Hadi Bravo. bakayım o zaman. Evet, Bayağı kalkıyor. kalkıyor. Nao, geçen hafta ben biraz sakattım kalçamdan. Ben de böyle kalkıyordum oturduğum yerden kalkarken ama başarılı. Evet Naocan, biz az önce konuşuyorduk robotlarla ilgili de. Bir de senden duyalım. Yani robotlar dünyayı ele geçirecek mi? Ne düşünüyorsun? Vallahi benim bu konuda bir endişem yok, onu siz düşünün. Yani aslında doğru söylüyor. Robotları programlayacak olanlar da insanlar. Hani onları nasıl kullanacağımıza biz karar vereceğiz. Benim iddialı olduğum alan dans. Ne? Dans mı? Evet, müzik duyduğumda yerimde duramam. Yani Vay. herhangi bir müzik mi? Mesela Michael Jackson çalsak? Vay, moonwalk yapmaya bayılırım. Hadi o zaman bir göstersene hünerlerini bize. Vay! It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream. Bravo. Bu gülüş Vallahi neydi yalnız? Çok etkilendik. Oh, selamı da verdin. Çok Bravo. etkileyiciydi. Çok teşekkürler. Thriller'da çok iyiydin, hünerlerini sergiledin ama biraz böyle yerel danslarda nasıl olacaksın? Ben çok merak Sen ediyorum. de sınırları zorluyorsun birazcık. Ya, sınırları biraz zorluyoruz ama yardımcı olması için de Twin bilim seti elektronik parçalarını kullanarak yaptığımız robotumuzu da getirdik. Bakalım karşılıklı hünerlerini sergilesinler. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Hadi. Oh! Hadi Nao. Ne oldu, yabancı mı geldi? Oh! Hadi. Oh! Bayağı moda girdi aslında. Oh! Bir de sese duyar. Süper. Bravo. Kutluyoruz seni. Burada da çok iyiydi. Şu anda artık ikna oldum senin yeteneklerinle ilgili. Peki başka yeteneğin var mı? Ben merak ediyorum. Şimdi bayağı hünerli çıktı. Eminim başka yeteneklerin de vardır. Sesim de çok güzeldir aslında. Sesin mi? O zaman bize bir şarkı söyler misin? Tabii. Tabii. Başlayalım o zaman, hadi. Vay! Ateşe verdin, yaktın da geldin. Bravo. Kutluyoruz. Ama size esas yeteneğimi henüz göstermedim. Vay! Başka yeteneklerin de mi var ya? Bitmedi mi? Tam Cihan'dan beklediğim tepki. Olmaz olur mu? İşaret dili öğretebiliyorum. Nasıl ya? Hani işaret dili konuşan robot görmüştük de işaret dili öğretebiliyorum mu dedin? Gördüğünüz gibi doğru kullanıldığımızda zararlı değil, yararlı varlıklarız. Sosyal mesajını da veriyor aslında. Hadi o zaman bize bir Evet. göstersene. Ben Ben sizi sizi... seviyorum. Seviyorum. Ya bir daha yapsana, bir hep birlikte yapalım. İzleyicilerimiz de öğrensin. Evet. Tekrarlayabilir miyiz? Hadi. Ben Ben sizi sizi seviyorum. seviyorum. Ya çok güzel. Biz de seni çok seviyoruz ya. Canını yeriz senin. Naocan çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizim için vakit ayırdın. Buralara kadar geldin. Çok sağ ol. O zaman Bilin deneyin. Devam, Devam ediyor. ediyor.
Bugünlerde robotların geleceğimizi nasıl etkileyeceği ile ilgili konuşuyoruz. Peki robotlar geçmişte nasıldı? Gelin isterseniz birlikte geçmişten bugüne robotlar nasıl gelişmiş ona bir bakalım. Robot kelimesinin kökeni robota, anlamı da mecburi hizmet aracı demek. Robot kelimesi ilk kez 1920 yılında Çek yazar Karel Čapek tarafından bir bilim kurgu romanında kullanıldı. Dünyanın ilk robotu olarak kabul edilen araçsa 1738 yılında Fransız mucit Jacques de Vaucanson tarafından geliştirilen bir ördekti. Mısır tanesi yiyip sindirme işlemini yapabilecek bir ördek olarak geliştirilmişti. Robot bu işlemi yapamasa da kendisinden sonraki Nikola Tesla gibi mucitlere çok değerli fikirler verdi. İlk elektronik ve kendi kendine çalışan ışığa ve dokunmaya duyarlı otonom robot Elsie 1948 yılında İngiltere'de geliştirildi. Ve zaman içerisinde insanlar öğrenebilen robotlara ihtiyaç duymaya başladılar. Fabrikalarda üretim süreçlerini daha güvenli ve hızlı hale getirmek için geliştirilen ilk öğrenebilen robotsa 1954 yılında üretildi. Mucitin adı George Devol'du. O günden bugüne günlük işlerde insanlara yardımcı olmaları amacıyla çok farklı robotlar geliştirildi. Bugün birçok işi yapabilme kabiliyetine sahip robotlar var. ...1920 yılında bir bilim kurgu romanıyla başlayan süreç, hayallerin ne kadar kısa sürede hayata geçebileceğini bir kez daha gösteriyor. Bakalım bugün bilim kurgu diye gördüğümüz şeyler ne zaman gerçeğe dönüşecek? İnanmış bir kalp çoğunluktur. Gerçekten inandığınızda bütün sınırları aşıp çok büyük başarılara imza atabilirsiniz. Şimdi meslek lisesi öğrencilerinin sınırlarını aşıp dünya çapında bir başarı elde etmesini sağlayan Burhan öğretmenimizin hikayesini ekranlara getireceğiz. Merhaba, Burhan Şengün ben. Teknolojinin eğitime entegrasyonu ile ilgili çalışmalar yapıyorum. 25 yıllık bir eğitim hayatım var. Öğretmenlik hayatım var. Öğretmenlik hayatım boyunca da hem üniversitelerle hem endüstriyle, sanayi kuruluşlarıyla hem de görev yaptığım kurumlarda bir birliktelik sağlamaya çalıştım. Endüstri 4.0, sanayi devrimi ve dijital dönüşüm 2013'lü yıllardan sonra hayatımıza yeni terminolojiler, yeni kavramlar soktuğu noktada da buna eğitim kurumlarının geç kalmaması gerekliliği üzerine faaliyetlere başladım. Görev yaptığım okul Gültepe Endüstri Meslek Lisesi'nde bir robot takımı organize edip oradaki öğrencilerin, öğretmen arkadaşların üstün gayretiyle dünyada sayılı robot organizasyonlarından First Robotics Competition'a hem Türkiye'de katılıp birinci olduk, yani kazanan ittifakta bulunduk. Hem de geçen sene hem ulusal hem de uluslararası basında çok büyük yankı uyandıran işte bilim temalı bir organizasyonda New York'ta 2 tane ödül aldık. Ödülden daha değerlisi aslına bakarsanız süreçte bu çocukların kazanımları oldu. Hem multidisipliner yaklaşımları öğrenmiş olmaları, kişisel gelişimlerinde eksikliklerini hissetmeleri, farklı disiplinlere ait branşları da öğrenmenin gerekliliğine ihtiyaç hissettiler. Eğitimde ihtiyaç hissetmek en değerli başlangıç aslına bakarsanız. Gültepe Endüstri Meslek Lisesi'ndeki öğrencilerin kazanımlarını gördüğümde üreten bir nesil hedefiyle yakalamaya çalıştığımız Endüstri 4 sanayi devriminde mesleki eğitime verilecek önemin ülkemize katma değer olarak göreceğine kesinlikle inanıyorum. Yaklaşık 2 milyona yakın meslek lisesi öğrencisi var ve bugüne kadar belli donanımlarla, okullara yapılan yatırımlarla buna hazır hale getirildiklerinde ve fırsat eşitliği tanındığında ülkemizi bu katma değerli ekonomiye geçişte en baş rolleri üstleneceklerine inanıyorum. Aynı zamanda bu yetkinliklerin küçük yaşta çocuklarla buluşması, bu dijital dönüşüme liderlik edecek bir nesil hedefiyle de Junior Robotics'i kurduk. Burada da anaokulu gruplarından üniversite seviyesine kadar teknoloji okuryazarı, 21. yüzyıl becerilerine sahip, eleştiren, sorgulayabilen, sorun çözebilen bireyler yetişebilmesi için
elektronikten tasarıma, kodlamadan robotiğe bir sürü atölye çalışması yapmakta. Çocuklar yaparak, yaşayarak öğrenme metotlarıyla özgüvenli, teknoloji okuryazarı bireyler olarak gelişmektedirler. Biz farkına varmadan robotlar dünyamıza giriyor. Robotların da duyu organlarının sensörler olduğunu düşünürsek bu atölyelerde çocuklar sensörlerin kullanım alanlarını öğreniyorlar. Yine açık uçlu sorularla ve sınırlandırılmış yönergelerle onların yaratıcılıklarının nereye varacağını ölçmeye çalışıyoruz. Mesela derine ultrasonik sensör kullanarak bir elektronik gitar yapar mısın diye bir yönerge verdik. Kendisi anlatsın bize. İlk önce robotumu tasarladım, yani yaptım. Ama sonra da bunu çalıştırmak için bilgisayardan bir kod yazdım. Bu kod şöyle işliyor. Eğer 10 santimetrenin altında görüyorsa şu notayı çal, görmüyorsa şu notayı çal şeklinde gidiyor. Bizim beynimiz varsa ve her şey oradaysa, onun sayesinde yapıyorsak, robotların beyni de büyük. Aynı beyin gibi, yani beyin. Her şey orada, kodları oradan açıyoruz, oradan bağlıyoruz. Yani o olmadan robot çalışamaz. Bu ultrasonik sensör, eğer bunu duyu organlarımızdan birine örnek verecek olsaydım, bu gözlerimiz olurdu. Bizim bunun diğer adı da ses ötesi sensörler. Çünkü bizim duyamayacağımız frekansa dalgalar yolluyorlar. Bu dalgalar perdeye çarpıp geri geliyor ve böylece aradaki mesafe hesaplıyor geri gelme süresine göre. Mesela şu an 10 santimetrede do çalıyor. 15 santimetrede re çalıyor. 20 santimetrede mi çalıyor. Şimdi size 9. senfoniyi çalacağım. Hayatımızın her alanında sensörleri her geçen gün daha fazla kullanıyoruz. Benim en çok etkilendiğim sensörlerden bir tanesi Hall Effect sensör. Manyetik alanı algılayabilen ve ona göre çalışan bu sensörün çalışma mantığını ve bu sensörü kullanarak kendi evimizde nasıl bir motor yapabileceğimizi gelin YGA Yıldızı Mert'ten birlikte öğrenelim. Merhaba, ben Mert. 12 yaşındayım ve Koç okullarında okuyorum. Oyunlarla eğlenilerek öğrenilen bir gelecek hayal ettiğim için ileride oyun yazılımcısı olmak istiyorum. Bugün çok karışık olarak gördüğümüz Tesla'nın yaptığı arabalar gibi kullanılan motoru şimdi biz kolay bir şekilde yapacağız. Ve kullanacağımız materyaller lehim, silikon tabancası, pil yatağı, 4 tane pil, Japon yapıştırıcısı, bakır kablo, çivi, pense, penseyle T şekline büktüğümüz iğne, cımbız, PVC borular, pil yatağını ve devreyi yapıştırmak için kullanacağımız tahta, silindir tahta parçası, 4 tane mıknatıs, Hall sensörü, transistör, raptiye ve zımpara kep. Şimdi eşyalarımızı yana çekelim ve deneyimize başlayalım. Ancak güvenlik önceliğimiz olduğu için önce gözlüğümüzü takalım. PVC boru ucunu, üzerinde 4 tane düzlem kestiğimiz PVC boru parçasını, büktüğümüz iğneyi, Japon yapıştırıcısı ve raptiye kullanarak deneyimize başlayalım. Bunların içine raptiye ve iğneyi geçireceğiz. Raptiye ve iğnenin çıkmasını engellemek için bu tahta parçasını kullanacağız. Böylece de raptiye ve iğne çıkmayacak ve ilk başta elinden oynamaması için ayrıca bir yapıştırıcıda sürmemiz gerekiyor. Üstüne 4 tane mıknatıs yapıştıracağız ama bu mıknatısların güney tarafı dışarı bakacak şekilde yapıştıracağız. Şaftımızı bitirdik, mıknatısları yapıştırdık. Gördüğünüz gibi dönüyor şaft. Şimdi de tahtamızın üzerine yapıştırabiliriz. Borularımızın üzerine de iğnelerimizin geçebileceği şekilde delik açtık. Ve şimdi de bu PVC boru parçalarını yapıştırmaya başlayabiliriz.
Artık buradaki işimiz bitti. Şimdi çiviyi deldiğimiz borulardan birine sokarak, sonra da etrafından bakır tel sararak aslında bir bobin elde edeceğiz. Bobinimizi sarmayı bitirdik ve bu telin üzerinde elektriğin geçmesini önleyen bir katman var. O katmanı şimdi zımparayla çıkaracağız. Telin uçlarını zımparaladık. Mıknatısımıza çok yakın ama değmeyecek şekilde bobinimizi tahtaya yapıştırıyoruz. Lehimleme ve silikonlamaya geçeceğiz ama bu işler de çok sıcak maddelerle uğraştığımız için tehlikeli olabiliyorlar ve bu yüzden de büyüklerimizden yardım almayız. O yüzden de ben şimdi Ali abinin yardımını alacağım. Merhaba Ali abi. Merhaba Mert, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi vallahi, sağ ol. Ne yapıyorsun? Burada deneyler var. Burada Hall effect sensör yapıyorduk ama lehim yapacağız şimdi. O yüzden senin yardımına ihtiyacım var. Olur, yardım edeyim. Gözlüğüm. Teşekkürler. Güvenlik. Ama şimdi lehimde de yaparken zehirli gazlar çıktığı için maske de takmamız gerekiyor ki biz de zehirlenmeyelim. Bunların hepsini birbirine lehimlediğimizde bayağı karışık bir şey oluyor Mert. Aynen. Onu yan ekranda devre şemasını izleyerek bizi takip edebilirsiniz şu an deneyde. Kabloları Hall effect sensöre lehimliyoruz. Ve PVC borunun üzerine silikonlayarak sabitliyoruz. Ardından pil yatağı ve transistörü tabloya yapıştırıyoruz. Kablo bağlantılarını yanda şemadaki gibi lehimliyoruz. Burada motor şaftının rahat dönebilmesi lazım. Onun için kabloları silikonla sabitliyoruz. Mert, o zaman bu mıknatıslarla aynı hizaya geldiğinde elektromanyetik mıknatıs kapalı. Yani elektrik yok. Ama aynı hiza bozulduğunda, yani Hall effect'in önüne mıknatıs gelmediğinde devre açılıyor. Ve bu elektromıknatıs burayı çekiyor. Evet. Sonra bırakıyor, sonra yeniden çekiyor. Böylece de motor çalışıyor. Bu ivmeyle devam ediyor. O zaman sanki böyle bir şeyi vuruyormuşsun, sonra duruyormuşsun, bir daha vuruyorsun, bir daha vuruyorsun gibi bir hareket o zaman. Evet. Aslında çalışma prensibini çok iyi özetledin. Şimdi çalışıp çalışmadığını görelim. Olur. O zaman son kalanları takalım. Piller de alalım. Hadi son pil. Son pil. Çalıştı. Çalıştı resmen. Helal olsun be. Oğlum bildiğin elektrikli arabalarda falan kullanılan Aynen. motor ya bu. Aynı motoru yaptık ama daha basit bir şekilde yaptık. Bu yani 2000 RPM gibi bir şey yapıyor şu anda. Vay be. 2000 RPM mi? Yani dakikada 2000 kere mi dönüyor? Aynen öyle. İnanılmazmış Mert ya. Evet. O zaman Bilin deneyin devam ediyor. Türkiye'nin her gün daha ileriye gidebilmesi ve ekonomisini güçlendirebilmesi için geleceğin teknolojilerine yatırım yapıp bunları diğer ülkelere ihraç edebiliyor olması lazım. Bu alanda da en büyük misyonu yüklenmiş kurumlardan bir tanesi Türkiye İhracatçılar Meclisi. Gelin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin inovasyon ve girişimciliği nasıl yaymaya çalıştıklarını ve inovasyon ve girişimciliği liselere nasıl indirdiklerini Başkan Mehmet Büyükekşi'den birlikte dinleyelim. Türkiye İhracatçılar Meclisi her yıl yapmış olduğu inovasyon haftasını geçen sene Aralık ayında inovasyon ve girişimcilik haftası olarak yaptı. Ve 6 yılda düzenlemiş olduğu inovasyon ve girişimcilik haftasına yaklaşık 400 bin kişi katıldı. Ayrıca 1500 startup Türkiye'den ve yurt dışından katılım sağladı. 650 melek yatırımcı geldi. Amaç Türkiye İnovasyon Haftası'nda Türkiye'de inovasyonla ilgili farkındalığı artırmak. Diğer taraftan da girişimcilik haftasıyla da amacımız dünyadaki birçok yeniliğin ve teknolojik dönüşümün Türkiye'de çıkması ve İstanbul'un bir girişimcilik merkezi olması. Bu yüzden de yaptığımız çalışmalarda üniversiteler için ayrı, liseler için ayrı çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl ilk olarak
özellikle YGA ve Türkiye İhraçlar Meclisi'nin ortak hareketiyle bir çalışma başlattık. Burada TÜPRAŞ, Turkcell ve Türkiye Ekonomi Bankası stratejik ortaklığıyla liseler arası inovasyon yarışması başladı. Bu inovasyon yarışmasını çok önemsiyoruz çünkü üniversitelerin farkındalık açısından geç olduğunu düşünüyoruz. O yüzden liseler arasında yaptığımız çalışmada da 3 tane ana konuyu öne çıkardık. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz dünyada büyük bir iklim değişikliği var. Bu iklim değişikliğinden yola çıkarak çevre konusunu gündemimize aldık. Akıllı otomobiller konusunu gündemimize aldık ve yenilenebilir enerji konusunu gündeme aldık. Burada yaklaşık liselerden 10.000 öğrenci bu yarışmamıza müracaat etti. Önce 600'e yakın öğrenci finale kaldı. Bu finale kalan öğrencilerden tekrar mülakat yapıldı. 50 kişilik bir öğrenciyle şu anda yolumuza devam edeceğiz. Burada takımlar kurulacak. Bu takımlar vasıtasıyla projeler kağıt üzerinde kalmayacak, prototipi oluşturulacak. Bu prototip bundan sonra yapılacak çalışmalarda hayata geçecek. İnşallah Türkiye'nin kalkınması adına çok önemli bir etkinliği olacak diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Duru'nun sunduğu Bilim Deney'in devam edecek. Duru'nun sunduğu Bilim Deney'in devam ediyor. Evet, başta sorduğun sorunun cevabını bekliyoruz. Merakla. Hemen verelim. Evde kullandığımız ve ilk olarak değerlendirilen robot elektrik süpürgesi olacak. Aslında daha öncesinde farklı amaçlar için kullanılabilecek robotlar geliştirilmiş ama ticari amaçla kullanılmak üzere 2000'li yılların başında bu elektrik süpürgeleri ortaya çıkmaya başlamış. Şimdilerde böyle lazer navigasyon sistemleriyle evin içerisinde hiçbir şeye çarpmadan hareket edebiliyor, köşe bucak temizleyebiliyor. Hediyeyi kazananlara da şimdiden hayırlı olsun diliyoruz ve bu programın da sonuna geldik aslında. Hatırlarsan ilk programda ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir demiştik. Aslında baktığında kendin bilmenin 2 tane anlamı var. Bir tanesi kendi özgün know-how'ının olması. Diğer anlamı da kendi öz değerlerini biliyor ve yaşıyor olmak. Aslında çift kanatlı kuşlar gibi bugünlerde de sıklıkla görüyoruz. Evet, yani hem çift kanatlı olacağız hem de diğer çift kanatlı kuşlarla birlikte uçacağız. Bugün Twin Bilim setiyle yapabileceğiniz bir robotu sizlere gösterdik. Eğer daha fazlasını görmek istiyorsanız Bilim Deney'in YouTube kanalından bizi takip edebilirsiniz. Haftada bir gün değil her gün bizimle olmak istiyorsanız da sizi Instagram sayfamıza bekliyoruz. Bir sonraki programda Bilim'de buluşmak üzere. Duru Bilim Deney'ini sundu.